85-86 ile gidiyoruz. 6. viteste güç kaybı var mı? Bu hızla giderken gaz verince motosikletimiz gidiyor mu? Yoksa öksürüyor mu diye bakalım. 92. Hadi verdik gazı. Gördüğünüz gibi kükreye kükreye alıyor gidiyor motor. Kükreyerek gidiyoruz. Rampa çıkıyoruz ve yoğun rüzgar var. Hız denemesi yapmayacaktım aslında ama motosiklet gidiyor yani. CF Moto 450 MT 15'te ön dişlimiz geldi. Motosikletimize montajını yaptık. Yoldayız. Hissiyatlarını sizinle paylaşmaya çalışacağım. İlk söylemek istediğim şey şudur ki bu motosiklet hız motosikleti değil. Uzun bacaklı 21 inç ön janta sahip arazi odaklı bir motosiklet arkadaşlar. 15'te ön dişli top speed konusu, buna değinmek istiyorum. Sadece dişli değişimiyle her şartta top speed'e çıkamazsınız. 168 kilometreye çıkan videolar var. Evet, ben de gördüm. Uzun bir yolda yokuş aşağı ya da arkanızda kuvvetli rüzgarlarla sadece dişli değişimiyle o top speed'e çıkabilirsiniz. Doğrudur. Ama her şartta sadece dişli değişimiyle 168 kilometreye bu motorun çıkamayacağı aşikardır. Eğer ki her şartta ben dişli değiştireyim, top speed'e de çıkayım, arttırayım top speed'imi derseniz bunun için kombinasyon yapmanız gerekiyor. Power Commander'la yazılan haritalar, egzoz sistemleri, açık hava filtresi ve dişli kombinasyonuyla top speed'i her şartta sağlayabilirsiniz ama sadece dişli değişimiyle olmaz. Peki amaç top speed değildi. 15'te ön dişli alıp neden motosikletine taktım diye sorabilirsiniz. Amacım 1., 2., 3. viteslerde arazi şartlarında devir açısından motosikleti rahatlatmaktı. Uzun yolda da 6. viteste devir düşürerek yakıt ekonomisi sağlamaktı arkadaşlar. Bunları tek tek anlatacağım size birazdan. Motosikletin 42 Nm muazzam bir torku var. Bunu da maksimum 7750 devirde alabiliyoruz. Ekonomik hızında maksimum tork devrinin %40-%60 devir aralığında olduğunu varsayarsak bu motosiklette de 4500-6000 devir aralığında ekonomik hızı bulabiliriz. To Be Offroad kanalından herkese selamlar. 15'te ön dişlimizi takmıştık. Bugün onun testini, hissiyatlarını ve hangi devirlerde hangi hızlara çıktığını hep birlikte göreceğiz. Antalya'dayız. Çok rüzgarlı bir gün. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. 1., 2., 3. ve 4. viteslerde herhangi bir tork kaybı, güç kaybı hissiyatı oluşmadı. Bakalım 5., 6. viteslerde bir dişli büyümenin bir tork kaybı, güç kaybı olacak mı? Hissiyatına bakalım. Devir aralıklarında değişen hızına da bakalım hep birlikte. 14'te orijinal dişlinin 6. vites 5000 devirde hızını ekranın üst ya da üst sağ ya da sol köşesine notunu yazacağım. Şimdi bakalım 6. vitesteyiz. 5000 devirde. 5000 devir tutturmaya çalışıyorum. 92 diyebiliriz. 6. vites 5000 devire 92 diyebilirim. 6. vites 6000 devire bakalım. %110. 6. vites 6000 devire 110. 7000 devire bakalım. 6. vites 7000 devir. %127. 6. vites 7000 devir 127. Zaten 8000'e bakmamıştım. Çünkü artık 7000'den sonrasını seyahat devri
ve sürati olarak görmediğim için ben 5000, 6000, 7000 devirlere bakmıştım. 6000 devir 110, 7000 devir 127. Şimdi hissiyat olarak rüzgar da var gerçi. Rüzgarın da etkisi çok büyük şu anda. Yol konforuna öyle söyleyeyim. Ama 120 kilometre ile motosiklet bu rüzgara rağmen çok konforlu şu anda. Biraz 120'den sonra sesi soluğu daha fazla arttığı için belki ondan da olabilir ama 120 kilometre ile bana göre en azından seyahat konforu güzel duruyor. Son hıza bugün çıkamadık. Neden? Olağanüstü karşı rüzgarlar var şu anda. Belki yolun karşısına mı geçsem diyorum ama ben bunu en adaletli şekilde rüzgarsız bir binde yapmak istiyorum ya da en azından biraz daha az rüzgar. Şu an şeritte durmak bile zor. Yani rüzgar şu an tam saat, bana göre saat 2 yönünden geliyor. Yanal ve karşı rüzgar şeklinde. Şeritte bile tutması zor oldu motoru burada. Şimdi daha önceki motorlarda, başka motorlarda da tabii çeşit motorlarda dişli değişimleri yapmıştık. Genelinde hüsranla sonuçlanıyordu. Ama bu motosikletimizde torkumuz fazla. Bir diş ön dişliği büyüttüm. Ben memnun kaldım açıkçası. Yani son hız aramadığım için, zaten bu bir hız motosikleti değil. Bunda konforlu uzun yollar ve birinci, ikinci, üçüncü viteste kaybolmayan torkla arazi sürüşleri amacım benim. Motosikletin de zaten amacı o şekilde. Şimdi dediğim viteslerde tork kaybı, güç kaybı hissetmiyorum. 6. viteste tabii ki bir güç kaybı hissi olacaktı. Ama rüzgar bugün izin vermedi. Deli gibi. Özellikle tırların yanına gelince bayağı bir şeritten atmaya başlıyor. Tehlikeli bir rüzgar var. Eşim de benimle çıkmıştı yola. O yüzden yavaşlayıp eşimi bekleyeceğim. Seyrettiğiniz için teşekkürler. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.